Burası dünyanın en güçlü istihbarat örgütünün CIA'in merkezi Langley değil. Burası o örgütün başındaki adamın John Brennan'ın evi. Çalan hat onun kişisel numarası. Bu numara devlet sırrı niteliğinde. Sadece ailesi, çok yakın dostları ve Beyaz Saray'daki birkaç kişi biliyor. Brennan o dönemde Barack Obama'nın sağ kolu. İnsansız hava aracı saldırılarını onaylayan, küresel casusluk ağını yöneten terör örgütlerinin korkulu rüyası olan adam. Telefonunu açıyor, karşısındaki ses beklediği gibi bir general ya da başkan değil. Ses genç, hatta çocuksu ve tuhaf bir aksanı var. Hello, John. I've been expecting you. Who are you? I'm Cracker, and right now, I'm inside your personal email account. Eğer John Brennan o an bu çocuğun kim olduğunu bilseydi muhtemelen telefonu kapatıp güler geçerdi. Çünkü karşısındaki Rusya'nın siber ordusu ya da Çin'in elit hackerlarından değil. Karşısındaki İngiltere'nin banliyölarında küçük odasında esrar içen 15 yaşında canı sıkılmış bir lise öğrencisi. Bu telefon görüşmesi Amerikan istihbarat tarihinin en utanç verici döneminin başlangıcıydı. Milyarlarca dolarlık bütçeler, uydular, ajanlar. Hepsi bir grup ergenin can sıkıntısı karşısında çaresiz kalacaktı. Bu hikayenin kökleri o telefon görüşmesinden 7 yıl öncesine, 2008 yılına uzanıyor. Amerika'nın Virginia eyaletinde Default takma adını kullanan bir gençle tanışıyoruz. Default aslında senin benim gibi biri. Okula gidiyor, köpeğini seviyor, babasıyla tartışıyor. Babası bir devlet memuru, sıradan bir hayatları var. Default'un tek kaçış noktası video oyunları. Ama bir gün neden kurallara uyuyorum ki diye soruyor kendine. İnternetten basit bir hile programı indiriyor. Oyuna giriyor ve aniden duvarların arkasını görmeye başlıyor. Ölümsüz oluyor. Diğer oyuncular ona ateş ederken o sadece gülüyor. O an hissettiği şey sadece bir oyun zaferi değil, o an hissettiği şey güç. Bilgisayarın ona dayatılan sınırların ötesinde bir potansiyele sahip olduğunu fark ediyor. 2008 hacker kültürünün altın çağı. Anonymous isimli o meşhur lidersiz kolektivizm dünyayı kasıp kavuruyor. Sloganları basit. Biz lejyonuz, affetmeyiz, unutmayız. Default bu dünyadan büyüleniyor. Scientology kilisesine saldırıyorlar, diktatörlüklerin sitelerini çökertiyorlar. Odasından çıkmadan dünyayı değiştirebilme fikri bir ergen için karşı konulmaz bir zehir gibi. Ancak Default aynı zamanda Anonymous'un cilasının söküldüğünü görüyor. İçerisi çok kalabalık ve çok gürültülü. En kötüsü de çok fazla köstebek var. FBI ajanları sohbet odalarında cirit atıyor. Herkes birbirini ihbar ediyor. Anonymous artık eylemden çok şov peşinde. Default ise şov değil sonuç istiyordu. Böylece daha yer altına Anonsec adını verdikleri daha radikal, daha odaklanmış bir gruba geçti. Burada öğrendiği ilk ders şuydu. Bir sisteme girmek için dahi olmana gerek yok. Sadece doğru kapıyı bulman yeterli. Anonsec grubunun elinde bir botnet vardı. Yani virüs bulaştırıp kontrol altına aldıkları binlerce bilgisayardan oluşan bir zombi ordusu. Default bir gün bu zombi ağını tararken kendini tesadüfen Kanada'daki Windsor Üniversitesi'nin sunucularında buldu. Sadece ana sayfada değil, Mali İşler Departmanı'nın en mahrem veri tabanındaydı. Karşısında binlerce dosya duruyordu. Öğrencilerin isimleri, adresleri ve en önemlisi borçları. Amerika ve Kanada'da öğrenci kredisi borcu, gençlerin hayatını daha başlamadan ipotek altına alan modern bir kölelik sistemi. Default ekrandaki rakamlara baktı. Kimi 7.000 dolar borçluydu, kimi 100.000 doların üzerinde. Toplamda 9.4 milyon dolarlık bir borç listesi. Ve aklına o tehlikeli düşünce geldi. Hepsini silsem ne olur? Tek bir delete tuşuyla binlerce insanın geleceğini kurtarabilirdi. Modern bir Robin Hood olabilirdi. Yıllar sonra katıldığı bir podcast'te o anı şöyle anlatacaktı. One of these servers belonged to the Windsor University. This is a medical school. And, you know, you just pull it up and I start looking and I'm like, oh, this is some kind of institution, university. So pull up the URL, check the domains, go to the homepage, and, you know, can easily access the admin panel. And once I log in, just pull up the finances of all the people and all the debt they have. I saw a screenshot of this. He was in the admin panel of the university, and there, in front of him, was a list of all the students who owed money to the school. And it all added up to $9 million. These people might, you know, really enjoy having their slate wiped clean, as it were. If you look, some of them owe a substantial amount of money, you know, like $70,000. I think some people
owed like upwards of like over 100,000. It's a lot of money. You know what I'm saying? It's just like perpetual debt that sometimes it just lasts for decades. So, just deleted everything. I went into the PHP shell and just like sent everything to DevNull and just like shredded it. So whatever I sent there is just not coming back. Gerçekten sildi mi? Üniversite bu konuda sessiz kaldı. Muhtemelen yedeklemeler vardı ama önemli olan sonuç değildi. Önemli olan Default'un bunu yapabilme gücüne sahip olduğunu hissetmesiydi. Doğru olanı yapmak için suç işlemek. Bu çok tehlikeli bir motivasyondur. Çünkü bir kez kendinizi adalet dağıtıcı olarak gördüğünüzde yasalar sizin için sadece birer tavsiye niteliği taşır. Ancak Default'un ve hikayemizin diğer kahramanı Kraken'ın kaderini değiştiren asıl olay 2013 yılında patlak verdi. Edward Snowden. Snowden, NSA yani Ulusal Güvenlik Ajansı için çalışan 29 yaşında bir IT uzmanıydı. Hawaii'de cennet gibi bir hayatı vardı ama vicdan rahat değildi. Çünkü o Big Brother'ın en kirli sırrını biliyordu. Amerikan hükümeti teröristleri izlemek bahanesiyle kendi vatandaşlarına, müttefiklerine seni beni herkesi izliyordu. Prism adı verilen bir programla Google, Facebook, Apple verilerine arka kapıdan giriyorlardı. Snowden hayatını yaktı, belgeleri çaldı ve dünyaya gerçeği haykırdı. Mahremiyet öldü, devlet sizi izliyor. Bu itiraf Default gibi gençler için bir dönüm noktasıydı. Eğer devlet anayasayı ve insan haklarını bu kadar vahşice çiğniyorsa vatandaşların kurallara uymasını kim bekleyebilirdi? Snowden'ın ifşaları Default'u paranoyaklaştırdı. Odasındaki Wi-Fi'yi kapattı, 700 metre ötedeki bir fast food restoranın internetini güçlü bir antenle çalıyordu. Bilgisayarını her kapattığında şifreliyor, açtığında dakikalarca şifrenin çözülmesini bekliyordu. Tor ağından çıkmıyordu, kimseyle konuşmuyordu çünkü biliyordu, devlet izliyordu. Ama izlenen sadece o değildi, devlet de izlenebilirdi, hatta avlanabilirdi de. Okyanusun diğer tarafında İngiltere'nin Leicestershire kasabasında Default ile aynı öfkeyi paylaşan başka bir çocuk daha vardı. Kendine Kreka diyordu. 15 yaşındaydı. Okulda silik, sessiz bir tipti ama evde duman altı olmuş odasında dünyanın en tehlikeli hackerlarından biriydi. Sürekli kafası güzel geziyordu ama zihni zehir gibiydi. Kreka özellikle Amerika'nın Orta Doğu politikasına, Filistin'de yaşananlara ve İsrail'e verilen desteğe takıntılıydı. Amerikan emperyalizmini dünyadaki acıların kaynağı olarak görüyordu. İnternetin karanlık dehlizlerinde Default ve Kraken'ın yolları kesişti. İkisi de Anonymous'tan nefret ediyordu. İkisi de lafta kalmayan eylemler istiyordu. Ve böylece rap grubu Niggas with Attitude'e bir gönderme yaparak kendi gruplarını kurdular. CWA yani Crackers with Attitudes, tavırlı hackerlar. Amaçları para değildi, amaçları ünlü olmak da değildi. Amaçları dokunulmaz sanılan o devasa istihbarat baronlarına tanrı olmadıklarını göstermekte ve hedeflerini belirlediler. CIA Direktörü John Brennan, Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, FBI Başkan Yardımcısı Mark Giuliano. Herkes imkansız, onların sistemleri askeri düzeyde şifreli dediler. Ama Kreka gülüyordu. Çünkü o sistemin en büyük açığını biliyordu. Açık yazılımda değildi. Açık insandaydı. Hacker denince aklınıza ne geliyor? Karanlık odalarda yeşil kodlar yazan, Matrix benzeri ekranlara bakan dahiler mi? Unutun onu. Kreka ve ekibinin John Brennan'ı hacklemek için kullandığı yöntem düşündüğünüzden çok daha basit ve çok daha korkutucuydu. Tek bir satır kod bile yazmadılar. Kullandıkları silahın adı sosyal mühendislik. Yani yalan söyleme sanatı aslında. Kreka, John Brennan hakkında internette basit bir araştırma yaptı. Brennan'ın kişisel cep telefon numarasını Verizon operatörüne bağlı olduğunu gördü ve sonra o cüretkar hamleyi yaptı. Verizon müşteri hizmetlerini aradı. Telefonda müşteri temsilcisine kendine John Brennan olarak değil bir Verizon teknisyeni olarak tanıttı. Merhaba, ben sağdan teknisyen Smith. Şu anda müşterinin hattında bir sorun var ama sisteme giremiyorum. Müşterinin hesap bilgilerini sıfırlar mısın dedi. Temsilci prosedür gereği bir çalışan kodu sordu. Kreka tamamen salladı. Vandale 234 dedi. Karşısındaki temsilci bu sahte kodu sorgulamadı bile. Tamam, erişimi veriyorum dedi. Ve işte o an Amerika'nın en mahrem sırları 15 yaşındaki bir çocuğun eline geçti. Kreka, Brennan'ın hesabına girdi. Şifresini sıfırladı, e-posta adresini, ev adresini, sosyal güvenlik numarasının son 4 tanesini, her şeyi aldı. Bu bilgilerle Brennan'ın kişisel e-posta hesabının şifresini değiştirmek tamamen çocuk oyuncağıydı. John Brennan hesabına giremediğini fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti. Ama Kreka sadece hesap çalmakla yetinmedi. O ve Default, Brennan'ın ailesine psikolojik bir savaş başlattı. Ellerinde Brennan'ın ev telefonu vardı. Gece yarısı arıyorlardı. Brennan telefonu açtığında bazen sadece gülüyorlar,
Bazen arkadan Özgür Filistin sloganlarını dinletiyorlardı. Daha da ileri gittiler. Brennan telefon hattını Özgür Filistin Hareketi Derneği'ne yönlendirdiler. Düşünün, CIA direktörünü arayan Beyaz Saray yetkilileri karşılarında Filistinli aktivistleri buluyordu. Bu sadece bir trollemek değil, bu gücün aşağılanmasıydı. John Brennan kendi ülkesinin istihbaratını yönetiyordu ama kendi telefon hattını yönetemiyordu. Birkaç gün boyunca Brennan ailesi dijital bir kuşatma altında yaşadı. Telefonları kapatmak zorunda kaldılar ama asıl bomba e-posta kutusunun içindeydi. Kreka kutuyu açtığında gözlerine inanamadı. Brennan çok gizli belgeleri kişisel e-posta hesabına yönlendirmişti. 47 sayfalık SF-86 formu. Bu form Amerika'da üst düzey güvenlik izni almak için doldurulan insanın hayatındaki her şeyi içeren bir belge. Brennan'ın hastalıkları, psikolojik durumu, geçmişteki hataları, ailesinin tüm detayları. Ayrıca işkence raporları da var. Senato'nun CIA'nin sorgulama teknikleri üzerinde hazırladığı henüz yayınlanmamış taslaklar. Kraka ve Default ellerinde bir nükleer bomba tutuyorlardı. Peki ne yapacaklardı? Bu belgeleri satabilirlerdi. Ruslara, Çinlilere milyonlarca dolar kazanabilirlerdi. Ama onlar Crackers with Attitude'tu. Onlar ideolojik hackerlardı. Tek bir adres vardı: Wikileaks. Ekim 2015, Julian Assange o sırada Londra'daki Ekvator Büyükelçiliğinde hapiste. Kraka belgeleri ona ulaştırdı ve Wikileaks bombayı patlattı. CIA direktörünün kişisel e-postaları tüm dünyanın gözler önüne serildi. Medya şoktaydı. CNN, BBC, New York Times, herkes bunu konuşuyordu. Brennan ulusal televizyona çıkıp kendini savunmak zorunda kaldı. Kraka ise bir yandan esrarını içiyor, bir yandan da CNN'e telefonla bağlanıp sesini değiştirerek röportaj veriyordu. You claim you were able to hack the private email account of the CIA director. How did you do that? Well, we have most of his personal information, like his name, address, phone number, social security number, and other things. And when we social engineered, we manipulated AOL to do the password reset on the account. We socially engineered Verizon, and then we social engineered to get his last 4 details on his bank account. If this is true, and it's true that you guys have actually broken into his private email account, how difficult would you say it is? You mean out of 10? Sure, out of 10. 1. 1. Yeah. You guys say you were able to hack into his personal inbox. What did you find? Social security numbers, plan talking about Iraq and Syria. There was a lot of, I guess, private information. Really, he's pretty stupid. Really, he's supposed to be so high in the government, like head of CIA, then he should be more clever. What was your motivation for doing this? Free Palestine. The United States government funds Israel, then Israel killing innocent people. Can you give us any indication of your background? I mean, how old you are you in the United States? I mean, anything you can tell me about yourself? Yeah, I'm below the age of 20 years old. I smoke pot, and I live in America. And you smoke pot? All day, every day. You're saying you might have hacked the director of the CIA while you were high. Probably. Are you sophisticated hackers? I would kind of put us in the middle, maybe. We're not stupid, but we're not really smart. There's a lot of really smart people. Do you guys worry about retribution? I'm gonna go to Russia and chill with Snowden because I know that the government are pretty mad about this. I'm probably gonna get tortured. I'm actually a pretty fast runner. You plan to leak more information. Is there any specific target? Yeah, the government and the police, like the White House people, they're losers. Now, sources have confirmed that both accounts were in fact hacked, although we can't independently verify those leaked documents. Devlet trilyonluk bütçesiyle rezil olmuştu. Bu olay CIA'ye sadece itibar kaybettirmedi. Sızıntı şüphesiyle yüzlerce ajanın kimliği risk altına girdi. Operasyonlar durdu, zararın maliyeti milyonlarca doları buldu. Peki nasıl yakalandılar? Tarihteki her büyük düşüşün sebebi aynıdır: kibir. Kraka ve Default Brennan olayından sonra durmalıydı. Zirvedeydiler. Kimlikleri hala gizliydi ama durmadılar. Başarı sarhoşluğu onları ele geçirmişti. Daha büyüğünü yapabiliriz dediler. Sıradaki hedef FBI'dı. Yine aynı yöntem. Yine sosyal mühendislik. Bu kez FBI Başkan Yardımcısı Mark Giuliano'yu hedef aldılar ve onun üzerinden FBI'nin Leap adı verilen kolluk kuvvetleri portalına girdiler. Burası Amerika'daki tüm polislerin, ajanların veri tabanıydı. Kraka sisteme girdiğinde bir hazine buldu. 20.000 FBI ajanının tam listesi. İsimler, ünvanlar, telefon numaraları, e-postalar ve daha kötüsü 9.000 İç Güvenlik Bakanlığı çalışanı.
hepsini indirdiler ve hepsini internette paylaştılar. Mesajları şuydu: FBI #FreePalestine. Ancak bu hamle bardağı taşıran son damlaydı. Brennan olayı bir rezaletti ama 20.000 ajanın kimliğini ifşa etmek devlete doğrudan bir saldırıydı. ABD Adalet Bakanlığı, FBI gizli servis, ellerindeki her kaynağı bu hayaletleri bulmak için seferber ettiler. Artık oyun bitmişti, av başlamıştı. Siber suçluları genellikle kodları değil ekoları yakalatır. Default her ne kadar paranoyak olsa da bir hata yaptı. İnsani bir hata. Arkadaşına güvendi. Bir gün online oyun oynarken sanal dünyadan tanıdığı bir arkadaşına hava attı. Brennan'ı ben ekledim dedi. Hatta kanıt olarak çaldığı bazı belgeleri gösterdi. Default arkadaşının sır tutacağını sanıyordu. Ama FBI kapıyı çaldığında ve bize Default'u verirsen ceza almazsın dediğinde o arkadaşın sadakati saniyeler içinde buharlaştı. İhbar geldi, adres tespit edildi. Şubat 2016, Kuzey Carolina. Sabahın köründe Default'un gerçek adıyla Justin Lieberman'ın kapısı koçbaşıyla kırıldı. İçeri girenler yerel polis değildi. FBI'nin tam teçhizatlı SWAT timiydi. Default yatağından kaldırılıp yere yatırıldı. Kafasına uzun namlu silahlar doğrultulmuştu. Bilgisayarın fişini çekmesine fırsat bile kalmadı. Polisler her şeyi aldı. Bilgisayarlar, telefonlar ve en acısı Default'un o dönem değeri binlerce dolar olan, bugün milyonlar eden 1000 bitcoinlik soğuk cüzdanı. Hepsine el konuldu. Aynı saatlerde İngiltere'de de operasyon vardı. İngiliz polisi 16 yaşındaki Kraka'yı, gerçek adıyla Kane Gamble'ı annesinin evinde tutukladı. Annesi şoktaydı. Oğlunun sadece oyun oynadığını sanıyordu. Oysa oğlu Pentagon'u titreten çocuktu. Duruşmalar ibretlikte. Default 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim karşısında siyasi bir amaçla yaptığımı sanıyordum ama şimdi görüyorum ki sadece kaostu diyerek pişmanlığını dile getirdi. Kraka ise yaşı küçük olduğu için 2 yıl gençlik ıslah evi cezası aldı. Mahkemede savcı şunu itiraf etmek zorunda kaldı: bu çocuklar ABD hükümetinin siber güvenliğinin ne kadar zayıf olduğunu acı bir şekilde kanıtladılar. Peki bu hikayeden geriye ne kaldı? Hackerlar hapse girdi, cezalarını çekti ve serbest kaldı. Kraka bugün siber güvenlik uzmanı olmak istediğini söylüyor. Default ise sessiz bir hayat sürüyor. Ama onların savaştığı gözetim devleti değişti mi? Hayır, daha da güçlendi. Edward Snowden hala sürgünde. Aralık 2023'te ABD hükümeti FISA Section 702 yasasını uzattı. Bu yasa Amerikan istihbaratına mahkeme kararı olmadan küresel iletişimi izleme yetkisi veriyor. Mayıs 2023'te ortaya çıkan belgeler FBI'ın bu veri tabanını 278 bin kez yetkisiz olarak kullandığını gösterdi. Protestocular, siyasi bağışçılar, hatta kendi vatandaşlarını yasa dışı olarak sorguladılar. Kraka ve Default'un yöntemleri suçtu. Evet, insanların hayatını tehlikeye attılar ama onların ortaya çıkardığı gerçek hala geçerliliğini koruyor. Güç denetlenmediği sürece yollaşır ve o gücü denetleyecek olanlar bazen en beklemediğiniz yerden, duman altı olmuş bir ergen odasından çıkabilir. Onlar kahraman değildi, onlar sadece sistemin aynasıydı ve o aynada gördüğümüz suret hala bizi izlemeye devam ediyor.